Fiyatlar yükseldi, yeni modeller geldi. Benden en çok istenen videolardan biriyle, yani ben olsam hangi telefonu alırdım serisiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu seriyi kategorilere bölmüştük. Yani Apple için, Samsung için, Xiaomi için ben olsam hangi cihazları tercih ederdim? Bununla ilgili ayrı ayrı videolar yapıyorduk. Ama bunun haricinde ana seri olarak tüm telefonlar arasında hangi fiyat aralığında ben neyi tercih ederdim? Bundan bahsedeceğim. Ve bu serinin devamında Samsung için, Apple için ve Xiaomi için ayrı ayrı güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamıyla size bağlı. Şimdi ilk olarak en uygun fiyatlı telefondan bahsetmeyeceğim. Çünkü burada konuşmamız gereken çok önemli bir cihaz var. Yaklaşık 6-7 gün önce satışa çıkan ve piyasaya çıktığı andan itibaren damgasını vuran Realme GT2 Pro 8 GB RAM'i 128 GB depolamasıyla 13.000 TL'lik fiyatına oranla performans açısından, kamera yönünden, fiyat performans yönünde en tepede yer alan telefondu diyebilirim. Stok tarafında en çabuk stokları biten cihaz olduğunda söylemem gerekiyor. 1-2 gün öncesinde MediaMarkt'ta su yeşili modeli bulunabiliyordu. Maalesef ki şu an herhangi bir satışı gözükmüyor. Ama yine ara ara stoklara gelebileceğini düşünüyorum. Eğer ki 10.000 ile 20.000 aralığında bir bütçeniz varsa ve biraz da bekleyebiliyorsanız Realme GT2 Pro stoklara gelirse piyasada bu fiyat aralığındaki kesin bir şekilde en iyi telefon. Diğer hiçbir modele bakmanıza gerek yok. Tabii ki şu an piyasada çok zor bulunduğu için 10.000 ile 20.000 aralığında alınabilecek gayet güzel cihazlar da listede var. Ve bu cihazların hepsinin güncel fiyatlarına ve güvenilir bir şekilde satın alabileceğiniz linkleri hem açıklamalara hem de yorumlara koyacağım. Oradan fiyatları mutlaka kontrol etmenizi öneririm. Ve listedeki neredeyse tüm telefonların detaylı incelemeleri ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da cihazları incelerken kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan en uygun fiyatlı telefonumuzla başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1, ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Işık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Listemizin ikinci sırasına baktığımızda Redmi Note 10 ailesinin en güçlü üyesiyle karşılaşıyoruz. Redmi Note 10S'te 6.43 inç boyutunda Full HD Plus AMOLED bir panel kullanılmış ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note 10S'in donanım kısmında Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note 10S PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. Redmi Note 10S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor.
Note 10 Pro ekran konusunda 6.67 inç boyutunda AMOLED panele sahip olan Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bizlere sunulmuş durumda. Parlaklık oranı olarak da 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değeriyle geliyor ve güneş ışığı altında da kesinlikle bir görme zorluğu yaşamıyoruz. Kamera kısmında ise telefonumuzda ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde Samsung'un ISOCELL HM2 sensörüne yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda Redmi Note 10 Pro özellikle daha da karanlık ortamlarda grenlenme ile karşılaşabiliyoruz, ancak genel toplamda kaliteli kareler ortaya koyuyor. Burada 4K 30 FPS ve Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Snapdragon 732G işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci oyunlarda da 40-45 FPS arasında bir performans verebiliyor. Batarya performansı olarak da Note 10 Pro'da 5020 mAh'lik bir batarya bulunurken 33 Watt hızlı şarj desteği de bizlere sunuluyor. Note 10 Pro'da stereo hoparlörlere yer verilmiş. Listemizin 4. sırasında Samsung'un fiyat performans oranıyla iddialı modeli olan Snapdragon S20FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Donanımdan hızlıca kameraya geçersek ana kameramız ve ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde oldukça başarılı kameralarla gelirken 3. kamerada da 8 megapiksel f2.4 diyaframlı bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz telefoto lensi bizlere sunulmuş. Bu lensle birlikte de 3x optik zoom yapma imkanını bizlere sağlıyor. Video çekim noktasında da arka kamerayla 4K 60 FPS'te OIS destekli güzel çekimler yapabiliyoruz. Listedeki 5. cihazımız Exynos Yonga seti kullanmasına rağmen gerçekten iyi işler çıkarabilen Galaxy S21 FE'nin ilk olarak tasarımla başladığım zaman S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor ve ekranımızın desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Tam olarak bir amiral gemisi telefondan ne bekleyebilirsek bu ekran bize onu rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmına baktığımda da 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği S21 FE'ye konumlandırılmış. Tasarım noktasında Galaxy S22 burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2x panele sahip, kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok başarılı diyebilirim. Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Fotoğraf çekim kalitesine hızlıca göz attığımız zaman güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'te rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak 25 Watt hızlı şarj desteğiyle çok kısa bir sürede telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Dostlar, S22 çıkmasının ardından bir yıl geçmesine rağmen halen fiyat avantajıyla gerçekten iyi bir konumda diyebilirim. Burada kamera tarafı ve ekran konusunda bu fiyatlara alınabilecek tartışmasız şekilde en iyi telefon. Eğer bütçemi çok yukarı çıkaramıyorsam, yani en fazla 17-18 bin bandındaysa Galaxy S22, bütçemi biraz daha arttırabiliyorsam 22 bin civarına S23 almak bana çok daha mantıklı geliyor. Burada hem batarya anlamında S22'den çok daha iyi bir cihaz almış oluyoruz, hem de ısınma ve kamera konusunda önemli geliştirmeler var ve 22.000 TL'lik fiyatıyla güncel bir amiral gemisi cihaz almak istediğinizde
alabileceğimiz tek seçenek Galaxy S22. Xiaomi 13 veya iPhone 14 gibi rakipleri çok daha yüksek fiyatlarda. S23'ün de gerçekten mantıklı bir konumda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aldığınız zaman en az 4-5 sene hiçbir problem yaşamadan rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir cihaz. Fakat ana telefonum olarak şu ana kadar ben hep iPhone kullandım ve Apple tarafına baktığımda da şu an bir iPhone alacak olsaydım bu noktada kesinlikle iPhone 13'ü tercih ederdim. iPhone 12'ye baktığımda fiyat yönünde çok bir avantajı yok. 24.000 bandında bulunabiliyor. iPhone 13'ü 26.000 civarında bir Apple cihazına göre gayet fiyat performans bir şekilde bulabiliyoruz. Ve şu anda da ben iPhone 13 kullanıyorum. Ve bana soracak olursanız iPhone 14'ten yani baz model iPhone 14'ten iPhone 13 hala çok mantıklı. Çünkü performans olsun, kamera tarafında olsun neredeyse hiçbir geliştirme yok. Birebir aynı cihazlarla beraberiz desek bence yanlış olmaz. 32.000 gibi bütçelerle iPhone 14 almaktansa 26.000'e iPhone 13 alınabilir ve aldığınız zaman da iPhone 14'e oranla kayda değer hiçbir eksiniz olmayacak. Açıkçası ben S23'ün üstündeki Android cihazları da pek fazla önermiyorum. Çünkü hem değer kaybı açısından hem de sunduklarıyla Galaxy S23 oranla çok büyük artılarla karşılaşmıyoruz. 43.000 TL yani 2.000 doların üstünde bir fiyat verdiğinizde Galaxy S23 Ultra'da iPhone 14 Pro Max'in sunmuş olduğu kamera deneyimini hiçbir şekilde alamıyoruz. Evet, Android tarafında çok güçlü bir cihazla karşı karşıyayız. Ancak bu paranın hakkını veriyor mu derseniz bence kesinlikle vermiyor. Galaxy S23 her noktada işinizi fazlasıyla görecektir. Eğer bütçe sınırım olmasaydı ben kesin bir şekilde iPhone 14 Pro'yu tercih ederdim. Çünkü hem boyut açısından hem de batarya hariç diğer tüm özellikleriyle 14 Pro Max'ten hiçbir farkı bulunmuyor. Deneyimiyle, sunduklarıyla piyasanın en iyi cihazı olduğu için 14 Pro bana diğer tüm cihazlardan daha mantıklı geliyor. Listedeki diğer cihazlarla ilgili de bir değerlendirme yaparsam en uygun fiyatlı ve en iyi özellikleri sunan bir telefon istiyorsam bu noktada Redmi Note 8 önümüze çıkıyor. Ama genel deneyim açısından biraz daha günceli yakalasın ve bütçemde 6.000-7.000 civarında diyorsanız alınabilecek en iyi tercihlerden biri ve orta segment bir telefon alacak olsaydım kesinlikle Note 10 Pro'yu tercih ederdim. Note 10 Pro çıkalı 2 yıl olmasına rağmen şu anda halihazırda satılan pek çok orta segment telefondan hala kat kat üstün. S20 FE'de, S21 FE'de fiyatlarının ederi cihazlar. Hatta kamera yönünde fiyatlarının üstünde bir performansa sahip olduklarını da söyleyebilirim. Bu noktada bu bütçelerde en mantıklı cihazlar bunlar. Ve son olarak da bu serinin klasiği olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer ki bu videoyu izlediğinizde GT2 Pro'nun 128 GB'ı stoklara geldiyse S20 FE, S22 gibi bu fiyat aralığındaki tüm cihazları pas geçin. Direkt olarak GT2 Pro alabilirsiniz. Fakat şu andaki güncel tablo üzerinden favorilerimden bahsedersem bir numara benim için iPhone 13. Hem sunduklarıyla hem de uzun ömürlük açısından fiyatına oranla fiyat performans olarak tek iPhone'da diyebilirim. İkinci olarak da Galaxy S22. Üçüncü sıraya da S20 FE'yi koyabilirim. Peki siz bu listeyi nasıl buldunuz? Sizin görüşleriniz neler? Bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa onu da yorumlarda bekliyorum. Bence genel anlamıyla gayet güzel bir video oldu. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.